Merhaba, hoş geldiniz. Bugün harika bir atıştırmalık hazırlıyorum arkadaşlar. Unsuz, yağsız, yumurtasız ve sütsüz. Tamamen doğal, faydalı, sağlıklı içeriklerle üreteceğim ama çok lezzetli olan atıştırmalık kurabiye hazırlayacağım. Dekorumu önceden hazırladım. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Bir çay fincanı susamımı, bir çay fincanı da yulafımı döküyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Nefis, çok lezzetli, yapımı çok çabuk, çok kolay, ucuz ve pratik. Dediğim gibi süt, yumurta, yağ, un yok arkadaşlar. Bütün malzemeyi güzelce karıştırdık. Şöyle çay kaşığımızın ucuyla biraz bir tutamda tuzumuzu koyuyoruz. Bu malzememi güzelce karıştırıp şöyle kenara alıyorum. Bu arada 2 adet muzumuz var. Muzumuzu soyup biraz muzların yumuşak ve ezilebilir olmasına özen gösterelim. Çok sert muz kullanmayalım arkadaşlar. Çocuklar ve gençler bayılacaklar bu tarife. Ama aynı zamanda bizlerin de çok seveceği sağlıklı atıştırmalıklar. Her saatte yenebilir. Bir ezici yardımıyla muzlarımı güzelce eziyorum. Arzu edenler blenderdan da geçirebilirler. Ama böyle gayet kolay oluyor. Bütün muzları eziyorum. Evet, gayet güzel ezildi muzum. Şimdi bu ezdiğim muzu da karışımıma ilave edeceğim. Her parçasını alıyorum. 2 tatlı kaşığı da tahin ilave ediyorum. Bütün karışımım bu. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Çok sağlıklı malzemeler gördüğünüz gibi. Her zaman şerbetli tatlılar ya da hamur işleri yiyecek değiliz. Arada bir hiç olmazsa böyle sağlıklı ürünler tüketelim. Hayatımızda dengeli beslenmiş olalım. Bir nebze olsun diğer sağlıksız ürünleri kamufle etmiş oluruz arkadaşlar. Yapılışı çok kolay görüyorsunuz. Bu arada 170 derecede fırınımı biraz evvel açtım yapmaya başlarken. O ısına koyuyor. Beni şimdiye kadar izleyen bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Beni nerelerden izliyorsunuz? Zannediyorum gördüğüm kadarıyla Brezilya, Hindistan'dan dahi izlenen videolarım var. Çok seviniyorum. Beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden izliyorsanız yazarsanız yorumlara çok çok sevinirim arkadaşlar. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak, ilk defa bir tarifimi izliyorsanız diğer oynatma listemdeki tariflerime de bir göz atmanızı sizden özellikle rica ediyorum. Kanalıma abone olur ve bildirim zilini de açarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Değmeyin artık keyfime o zaman. Sizlere yardımcı olmak için elimden gelen güzel tarifler yapıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Ama sizin beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok önemli. Evet, bütün malzemem iyice güzelce karıştı gördüğünüz gibi. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce şekil vererek koyacağım. Şöyle bir minik dondurma kaşığım var benim yuvarlak. Onunla kaşığımın içerisinde toplayarak hiç öyle aman aman dikkat etmiyorum şekline gördüğünüz gibi.
bu şekilde toplar halinde yağlı kağıdımızı alıyoruz. Dediğim gibi yapılışı gayet kolay, hazırlaması, pişmesi de öyle. Bütün malzememizi bu şekilde tepsimize çıkaracağız. Şöyle çay bardağımın arkasıyla çok azıcık hemen bu koyduklarımı bastırıyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. Şekil vermek için değil, düzleştirmek için. Böyle karışık, pütürlü, sevimli bir şekil çıkacak sonra. Bütün kurabiyelerimin üzerine bastırıyorum. Susamın, kabak çekirdeğinin ve tahinin faydalarını daha sonra topluluk sekmesinden size paylaşmak istiyorum. Gerçekten uzun yaşamın sırrı olan malzemeler bunlar. Çok sık yemeye çalışmalıyız arkadaşlar. Herkes sağlıklı ve uzun ömürlü olsun umarım. Evet, benim işim bu kadar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim hazır. 170 derecede fırınımı önceden ısıttım. Şimdi fırınıma vereceğim. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar. Herkesin fırının performansı farklıdır. Mesela benim fırınım çok çabuk pişiriyor ve çok çabuk çıkıyor fırından. O yüzden kontrollü olarak 8-10 dakika arasında kurabiyelerimiz güzelce kuruyup hafif kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Girsin, çıksın, görüşeceğiz. Kurabiyelerim 170 derecede 10 dakika güzel bir şekilde kızardı. Şimdi biraz ılınsın, size göstermek istiyorum çünkü. Evet, atıştırmalıklarımız soğudu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Göstermek istiyorum önünü arkasını. Nefis birer kurabiye oldu. Bakar mısınız? Sağlıklı, az kalorili, lezzetli. Canınız çektiğinde hemen yapıp 10 dakikada yiyebileceğiniz güzel tatlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın çünkü çok merak ediyorum tariflerimi beğenip beğenmediğinizi. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.